Yayınımız başladı. Hoş geldiniz arkadaşlar ya da sonradan izleyecek arkadaşlar için hoş geleceksiniz. Umarım güzel çıkıyordur şu an. Bakayım. Evet, YouTube'da da şu an başladı görünüyor. Bugün niye buradayız? Daha önceden yayını yaptığımız Axiom Space görevi için şöyle bir şey oldu bugün. Şu an mouse'umu göremiyorum, sebebini bilmediğim bir şekilde. Düzelecek diye düşünüyorum. Kenetlenme olacak bugün. Kenetlenme için buradayız. Evet. Şu an ben teknik bir sıkıntı yaşıyorum ama mouse'um görünmüyor. Ne güzel. Evet. Şey açalım bu arada. Sesini açalım yayını. Mouse'umu şu an görmüyorum ama bulmaya çalışıyorum. Ne olduysa şu an görünüyor mouse. Of course, this is a joint operation, so we have the 4 crew members inside Dragon Freedom, the Axiom astronauts, heading to the International Space Station to conduct their short private astronaut mission, just 2 weeks aboard the International Space Station. Tekrardan We have hoş long-duration geldiniz. expedition members aboard the station now. And they are preparing for the arrival of the private astronauts to the International Space Şu an Station. şey gösterdiler Currently, yayının timeline for başında. Yayın today, başında bir Saturday, to 15-20 dakika support the oluyor. rendezvous İşte operations. kenetlenme We aşamaları have falan NASA's Laurel gösterdiler. Daha doğrusu Dragon nasıl olacak Freedom onun closer üzerinde to the International konuşabiliriz. Space Station. İşte faz aşaması. Önce şu kapak açılacak. Daha sonra tabii ki uluslararası uzay istasyonuna yaklaştıktan sonra hızlarını eşitliyorlar arkadaşlar bu aşamada. Sonuçta uluslararası uzay istasyonunda hareket halinde olan bir şey olduğu için hızlarını eşitleyecekler. Hızlarını eşitledikten sonra şu transfer burn dedikleri sanırım. İşte yavaş yavaş yaklaşacak ve astronotumuzla birlikte diğer 3 astronot da uluslararası uzay istasyonuna geçiş yapacak. Şimdi ben bir kulaklığımı değiştireyim. Evet. You're seeing a view of the flight control teams in Hawthorne. These are the SpaceX team that are supporting the flight of Dragon Freedom and the Axiom crew inside. Crew operations resource engineer being the voice that you're hearing to the Dragon crew, confirming that they can initiate that leak sequence. They'll get the data there on the ground to confirm a good Biraz da leak sesi check. açayım. Güzel dinleyebilelim. Yorumlarda yine tabii Türk arkadaşlarımız fazlaca bulunuyorlar. Onu söyleyebiliriz. Arrival at waypoint 0 in 38 minutes. What you're seeing now is a live view from the International Space Station with a tally-ho of Dragon Freedom and the Axiom crew inside. The Dragon is approximately 4 kilometers, is what you're looking at now, 4 kilometers away from the International Space Station. Space Station is orbiting in an orbital daytime as well as Dragon. We're just east off the coast of Argentina on the South Atlantic Ocean. Atlantik Okyanusu'nun üzerinde şu anda diyor. O daha demin gösterdiği şey ISS'ti muhtemelen. A great view for NASA astronauts Laura O'Hara and Jasmine Mobelli, who are conducting the monitoring operations. ISS'i şey yaptığınız zaman arkadaşlar adını söyleyin görebiliyorsunuz. Çok güzel bir kamerayla zoom yaptığınız zaman ISS'i görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta şeydir. Böyle ayın önünden ISS geçerken falan kamerayla yakalamış insanlar vardır internette. Öyle bir olayı var ISS mevzusunun. 720-60 alalım. Again, we're tracking 4:40 a.m. as our arrival and contact with the forward. O tabii bir saatten bahsediyor. Onlar da 2 saat bizde kaç oluyor bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla 1 gibi. O daha demin gördüğümüz şeydi.
Dragon kapsülünün kendisiydi. Laurel and Jasmine will work in tandem to open up the hatches and pressurize the Bu arada astronotumuzun şu an yayında kimse yok ama dur şöyle koyayım. Benim hoşuma giden birkaç şey oldu. Astronotumuzun özellikle hani istikbal göklerdir vesaire demesi çok hoş bir şeydi bence. It'll be slow and methodical pressurization. There is some fluctuations that occur during pressurization due to thermal, just to make sure it's thermally stabilized and we're getting a good read on that pressure. So we'll do that slowly and methodically before opening up the hatch. What you're seeing is a zoomed in view from the station's external cameras. We're following along. You're seeing some Bu station'ın external kamerasıyla şu anda görüntüleniyormuş. Bu kapsülün kendisi zaten. Şu baş kısmı, bağlanacak kısım şurası diye biliyorum. İstasyona hızını eşitleme aşamasında şu anda. Bu görüntüyü başa sarıyorlar herhalde sürekli. Şu an çok güzel göründüğünü işte söylüyor görüntünün. We are well on our way to arriving at the International Space Station later today. And of course, we're working together. We're here in NASA's International Space Station Flight Control Room in Houston, tabii ki diyor Houston, Texas'ta diyor bu Axiom SpaceX, Axiom Space ve NASA ortak çalışıyoruz diyor. Let's go back over to Hawthorne with Kate and John to check in on the crew and what's happening over there. Kate and John. Excellent words, Gary. Thank you very much. Yeah, as you can see there on your screen, that is a beautiful shot of Dragon with our 4 Axiom crew members inside, and with that, görüntüyü şu an herhalde yakalamaya çalışıyorlar, şey yapmaya çalışıyorlar. Let's go ahead and meet that crew that's on board. The commander of our flight today, Tekrar astronotları tanıtıyorlar. is no stranger to Axiom missions. Zaten diğer yayınımızda da tanıtmıştık. AX-3 marks his 6th mission to space, having completed 3 space shuttle flights and a Soyuz mission as a NASA astronaut prior to commanding AX-1 with Axiom Space. Today, when not in low Earth orbit, MLA serves as Axiom Space's Yorumlarda chief Türkler yine astronaut. coşturmuş durumda. Our pilot on today's flight, Colonel Walter Villade from the Italian Air Force, is taking his inaugural İtalyan Hava trip to Yolları'ndan low Earth orbit. pilotumuz Villade Walter currently Villade'yi. serves in the Italian Air Force and Beni as en head çok of dediğim the gibi Italian hani Air Force's istikbal representative göklerdedir office. Yüce Atatürk'ün sözüyle girdi. Yani ilk sözü istikbal göklerdedir oldu. Çok hoş bir şey gerçekten. Yani düzgün birini seçmişler. Saçma sapan bir tipi göndermemişler. Bu anlamda mutluyum. Hani 50 milyon dolar evet çok para bizim ülkemiz için. İşte Alper Gezer Avcı çıktı. Tamam çok para, bunu kabul ediyorum. Fakat o deneyler de o paranın karşılığını alabileceğimiz şekilde olamaz 14 günde. Bunu da kabul ediyorum. Fakat şöyle bir durumda söz konusu ki yani bir yerden de başlamak lazım ya. Evet şu an bunu turistik gezi gibi düşünülebilir. Axiom Space şirketi öyle aşırı bilimsel işler yapan daha yani yeni de bir şirket nispeten. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Bir yerden başlamazsan da olmuyor. Bundan 3 yıl sonra, 2 yıl sonra, 1 yıl sonra ya da bu yıl içinde başka bir şey olduğu zaman bak artık Türklerin de astronotu var. Kardeşim bak biz de yapabiliriz. Biz de geliyoruz. Bizi de alın. Hadi ESA'ya da girelim. İşte ESA Avrupa Uzay Ajansı gibi şanslarımızın olması açısından çok önemli buluyorum açıkçası. O yüzden yani sadece boşa giden bir para gibi düşünmüyorum. Açıkçası saçma sapan yerlere para gideceğine, saçma sapan derneklere, saçma sapan tarikatlara para gideceğine buraya para gitsin. Yani bin kat daha iyi. Hiçbir şey olmasa şu onurlanmak, gururlanmak bile Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmak açısından bile bu çok önemli. Saraya gidene kadar buraya gitsin yani. Bu kesinlikle ben boşa giden para olarak görmüyorum bunu. Uzun vadede çok yararlı bir şey. Çünkü hani diyoruz ki hiç bilime, uzaya hani harcanmıyor para. Harcanınca da vay efendim harcandı diyoruz. Olmaz. Şimdi böyle dememek lazım. Seçmek lazım yani. Ya harcandı diyeceğiz ya harcanmadı diyeceğiz. Bu onlar ilk görüntüler. Geçen yayında da gösterdiğimiz görüntüler. Bu arada yayınımı Instagram'da da paylaşayım.
just pure joy and real solemnness as they get to greet their families and wave goodbye to them before suiting up in the LLF. And that's really where we hand over to SpaceX. I love that they were able to fly around the launch pad before getting turned Tekrar over işte to the Tesla SpaceX arabalarla crew, which is what we gittiklerini see here. gösteriyorlar. Tabii havalı bir şey. We put them in the Teslas and we drive them over to the Falcon Support Building, which is where our suit up room is located. And here we see them walking out of that building after completing suit up. This is a nice moment here where we get to really see them as their crew. Yani güzel bir şey, onurlandırıcı bir şey ya. They then get back in those Teslas and drive up the about half-mile distance from the Falcon Support Building up to the launch pad. And these Teslas. Şu aşama çok güzeldi. Şuradan bir fotoğraf alalım. Şu an yayında bir şey yok zaten, 1 saat gibi bir zaman var daha. Hani on the day that they're going to ride that vehicle into space. You're right, and you can see the crew there so happy. Commander Michael Lopez Alegría and pilot Walter Villaday, and then our mission specialist Alper and Marcus just enjoying their walk down to their vehicle. Yeah, so once they yani eğlendiler diyorlar o şeyin içinde. Gayet güzeldi. Bir problem yaşamadılar vesaire diyorlar. Yeah, the successful launch at 4:49 p.m. Eastern Standard Time. Doğru bir kalkış olduğunu falan bahsediyor. Such a beautiful liftoff, and again, this is from pad 39A, which is, it's a historic launch pad. This is the launch pad where humans first went to the moon. So I love seeing human spaceflight continue from this location, especially on a picture-perfect day like that. Yeah, it was really great. And then afterward, we were very fortunate, actually. About an hour and a half after they lifted off, we were able to have first, relaxed communications with them. Here you see. Ups, yayını niye durdurduk? İstemeden durdurduk. Yayınımız niye gitti? Canlıya geçelim. Geç çocuğum. Şu Recep Tayyip Erdoğan yazanları, X bir siyasi karakter yazanları anlamıyorum yani. Şu sayfayı yenileyeceğim. Çünkü şu canlıya basıyorum, bazen canlıda kalmıyor arkadaşlar. Yani biraz geriye düşüyor. Olmasın diye en güncel 2 saniyede olsa 3 saniyede olsa en güncel şeyi yakalayabilmek istiyorum. Hoşuma gidiyor. Biri sormuş why only men where is woman diye. Abi giden kadınlar da var. Astronot olarak giden kadınlar da var. Bu görevde erkekler gitti. Şeyde sormuş bu Axiom Space'in resmi yayında. Yani bir önceki şeyin komutanı en kıdemlisi kadındı yani, öyle düşün. Yani bu görevde erkek denk gelmiş. Tabii ki erkek olarak başvuranların sayısı daha fazla bu şeye. Ama hani kadın gitmiyor değil. Çok fazla giden kadınlar var. Ve yani iyi görevlerde olan kadınlar da var. Yani zaten bu bilim işlerinde kadın erkeği artık karıştırmayalım ya. Artık yani aşalım bunları. You're gonna look up and we're gonna see Dragon, and it's just gonna be like, oh wait, it's knocking on the door to, get to the space station. Bu arada neyi fark ettim? Mikrofonum her yönden alıyorum sesi. Sadece kendime çeviririm. Umarım ses kalitesinde bir artış olmuştur. Bakayım ben de telefondan bir kalitede bir artış olmuş mu? Deneme. Bence gayet güzel. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. They're going 17,500 miles per hour here, and Dragon is coming closer, and so they have to keep readjusting the camera to make sure that it stays in. Bu şu anda uluslararası uzay istasyonundan çekilen bir görüntü. Bildiğin uluslararası uzay istasyonunun şu an altında ya da işte hani nasıl konumlandırırsan yer olarak. Bu bizim Dragon kapsülü görünüyor. Şu Dragon kapsülü. Bağlanacak olan kapsül burada. Astronotlar bunun içinde. Tabi arada ciddi mesafe var. Hani bazen zoom yaparak gösteriyorlar. İşte hızlarını eşitleyip bağlanma niyetindeler.
what looks like the top to us. Arada YouTube kaynaklı da yayının takıldığı oluyor. A bit of an asymmetrical shape from where we're looking is because the nose cone actually when after they get on orbit, we open the nose cone and to expose the docking mechanism and the forward hatch. So that's why it's a little bit asymmetrical from this particular view. But all 4 crew members are currently strapped into their seats. We're going to be stepping into some leak checks of as they recently donned or put on their spacesuits. We're going to perform those leak checks. As Gary said, we have quite a bit of time here before we move into the mid-course maneuver and eventually hit waypoint 0. So, excuse me. But the crew, they put their suits back on, they're in their seats, and we will perform just to make sure that all of the zippers are pulled up into where they need to be to make sure the visors are clicking shut and in the locked position, really just to make sure that the crew put their suits on the right way. Yani ekip hazır that's important because we do put the suit on whenever we're entering more dynamic phases of flight. Right, and that process you just mentioned, Kate, right? That's a huge part of their training. Zaten hani şu an uluslararası Uzay istasyonu ve bu kapsülün ne kadar hızlı olduğunu fark ederseniz bulutları ne kadar hızlı geçiyor. Bir kere daha şu sayfayı yenilemem gerekecek. Problem var çünkü yayın kesilsin istemiyorum. Of course, trying to get dressed in space would be a little different than training here. But you're absolutely right, and the crew is trained to assist their other crew members in making sure that all those things are in the right places before they hop in back into their seats and put their seat belts or really their safety harnesses. They're a bit more complex than a seat belt, but so şu an tabii bulutları görüyoruz. Yukarı yani videoya göre yukarıda kaldı kapsül. So speaking of training, hem yaklaşıp hem hızı eşitlemeye çalışıyor. Nasıl yaklaşıyor? Aslında şöyle yaklaşacak. Nasıl yaklaşacak uluslararası uzay istasyonuna? Yaklaşmak için ne yapması lazım? Hızını biraz yavaşlatacak belki de. Pardon, özür diliyorum. Hızlandıracak hızını. Hızını hızlandıracak ki uluslararası uzay istasyonuna yaklaşsın. Çünkü hızlandıkça yörüngeden uzaklaşıyorsun. Belli bir seviyeye kadar hızlandırır. Ondan sonra yörüngede kalabilmek için yavaşlaman gerekiyor. Geosabit yörüngeden sonra yavaşlaman gerekecek. Yalnız yayında da bir sıkıntı var YouTube'da. Sürekli birkaç saniye gerisine düşürüyor bizi. Training centers to prepare for their mission. Our teams here at SpaceX spent the last several months teaching the crew about orbital mechanics, how to live in microgravity, and running simulations of full missions from inside our Dragon training vehicles like the one you see here. The training program includes nearly 100 different lessons covering all aspects of the flight. The team also spent time at the launch pad as well as in the suit-up room and working through emergency procedures that would be necessary in the unlikely of a pad abort scenario. Ya bir şey olursa diye şeyler üzerinde de çalıştılar ve onları da hesapladılar diyor. Hani acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini. Learning from certified instructors on all critical systems necessary to ensure a successful stay aboard the orbiting lab. The team even prepared for unlikely emergencies and learned how to provide first aid in a microgravity environment. Ha tabii ki bak orada şeyde gördüğünüz CPR yapıyordu adam. Bak şeyde de söylüyor meals yani o yiyecekleri içecekler daha demin şu gördünüz ya böyle meyve suyu kabı gibi bir şey var. Bir daha görürsem bak dur. Ha şurada CPR yapıyor. Şu an canlıda değiliz birkaç saniye geçsiniz. Şunlarda da yemekleri yiyorlar, içiyorlar. Tekrar canlıya dönelim. Her türlü şeyi görüyorlar. Bu kendiliğinden gitti şu an. Benimle alakası yok. Her türlü yangın, problem, o tarz şeyleri görüyorlar. Yalnız yayında var yani bir sıkıntı var yayında. Yenilemem gerekiyor sürekli çünkü 720'ye düşelim olmazsa bir süre. And this training in particular really aims to thoroughly establish that between the crew.
Here they focus on survival skills, resilience, leadership, followership and overall teamwork to ensure they Bunları really daha are önceden de more than just göstermişiz. passengers Sadece on the her same türlü burada ride. ortak çalışmalar yapıldığından bahsediyor. Videonun daha öncesinde de işte herhangi bir acil duruma karşı neler yaptıklarını, işte yangın tedbirleri, CPR, CPR'lerimiz, kalp masajı vesaire vesaire, onları yaptıklarından bahsetti, onları gösterdi. Now, you can't fully, truly experience flying into space until you fly into space. But some really unique tools have been developed on Earth to provide the closest experience possible. Altitude chambers can challenge the body with oxygen deprivation in a controlled and safe manner. And human-sized centrifuges send the crew members for a spin to simulate the G-forces that will be experienced by the body during launch and re-entry. Burada G kuvvetlerine karşı döndürme testleri vesaire yapılıyor. Tabii zaten bu normal pilotluk testlerinde de yapılıyor. Yani onları yapmadan çıkılamaz. Şu bizim belediye başkanına benziyor, çok ilginç. Orada bir adam vardı. En son bak pastada kesmişler. Ve magnetleri takılıyor. Şu uzay görevlerine bak, kaç tane yapılmış ya NASA'da, değil mi? It's so cool to see everybody coming together to celebrate that. So you were talking about Houston. Actually, let's go back over to Gary Johnson, who is at tekrar Houston'a bir dönüyorlar. Who is over at Johnson Space Center at International Space Station Mission Control. How are things going over there, Gary? Hey, thanks, Kate. Orada işler nasıl dedi? Just the right time. We are just in the middle of a mid-course burn right now. So we're standing by. Tam diyor bu mid-course bilmem ne burn dediğimiz bir olay var ortada. Onu başta söylemişler. Onun sırasındayız şu an diyor. Bu görüntü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan arkadaşlar. Biraz zoom yapmışlar. Yukarıda kalıyor ya şimdi. Şu an amaç bu arkadaş hızını biraz arttırarak dünya yörüngesinden hafif hafif uzaklaşacak ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yaklaşmış olacak. Böylece Uluslararası Uzay İstasyonu hızı sabit çünkü. Bir 20 dakika gibi bir şeyden bahsetti. Göz kırpıyor gibi o. Muhtemelen lazerle vesaire kendini bir şekilde eşitliyor. Çünkü bunların bilgisayar desteksiz yapılması yani imkansıza yakın. Yani yapılabilir belki de, yani çok zor sanmıyorum yapılabileceğini. Şu an 1 kilometre ötesindeymiş. Making its slow and methodical approach to the International Space Station. Space Station right now is flying 267. Görüyorsunuz şu an Dragon'u diyor. Manevrayı diyor tamamlıyoruz diyor. Anormal bir şey yok gibi bir şey dedi. Tam emin değilim, onu dememiş olabilir. From the SpaceX mission control teams over in Hawthorne, crew operations resource engineer, the voice that you're hearing from Hawthorne to daha demin SpaceX mühendisini diyor, sesini duydunuz. O bir şey manevrası diyor. O tam anlayamıyorum ne manevrası dediğini. Waypoint 0'a işte gireceğiz. Şu eşitleme vesaire yapıldı. İşte phase burn, boss burn, bunlar yapıldı. Zaten 1 kilometreden az kaldı. Bak şu an 180 kilometre uzaktayken şu an 1 kilometreden az kaldığını söylüyordu. Gerçekten de öyle. Birazdan Waypoint 0'a 400 metreye yaklaşacağız. Waypoint 0'da da tam muhtemelen hızlar eşitlenmiş olacak ve yavaş yavaş oraya yaklaşacak. Gerçi hızların tam eşitlenebilmesi için tam anlamda aynı mesafede olmaları gerekiyor. Çünkü yukarı aşağı olarak eşitliyorlar. Yani yatay olarak eşitlersin. Yani şimdi bu kapsül aşağıda olduğu için, dünyaya daha yakın olduğu için Uluslararası Uzay İstasyonundan daha hızlı dönmek zorunda ki şu anda oraya tutunabilsin.
O yüzden çok teknik ve yavaş bir hesaplama gerektiriyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Now, in a short loss of signal with the video from the International Space Station, we can expect intermittent gaps in our video, but the flight control teams have done a good job of securing pretty continuous coverage through the duration of our coverage from Station Houston on the Big Loop for Laurel and approach monitoring. Tekrar SpaceX'in bir konuşması. SpaceX ve Houston arasında bir konuşma oluyor. Yani Houston'ı NASA ve ISS'in sahibi gibi düşünebilirsiniz şimdilik. Tabi öyle değil tam olarak ama. Şimdi ISS'in içindekiler de prime olarak görebiliyor onları. Tabi ISS'in de bir prosedür hazırlanması lazım. Voice you heard was from here in Mission Control Houston. The flight control room you see on the right. Bu sol taraf SpaceX arkadaşlar. Ben Axiom demiştim oraya. Burası da Houston. Yani Uluslararası Uzay İstasyonunun takımıyla haberleşenler bunlar. Ya tabii diğerleri de haberleşiyordur da esas o adam bunlar. Leading the teams. Expedition 70 are the 7 crew members awaiting the AX-3 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ekip sanıyorum ki. In the front there, seated. Houston copies. Bizim koca olan yavaş yavaş yaklaşıyor. Şurada şu yanıp sönen şey ne tahminim herhalde ışık o bir uyarı ışığı gibi bir şey ya. As it is now inside 1 kilometer from the International Space Station. Son 1 kilometrenin içinde diyor. Söylemiştik zaten. Flight control teams tracking a good trajectory. That mid-course maneuver put us right where we need to be. On track to converge with waypoint 0 in almost exactly 15 minutes from now. Şimdiden itibaren yaklaşık 15 dakika sonunda midpoint 0'a diyor gelecek. Tam docking access yani kenetlenme eksenine oturacak o waypoint 0'da. International Space Station and Dragon Freedom are currently flying 264 statute miles over the South Indian Ocean, just east off the coast of Madagascar. Hint Okyanusu'nun üzerinden uçuyormuş şu an. Altta gördüğünüz Hint Okyanusu yani. Bugün de yayın akıyor maşallah. We can expect to be in an orbital daytime for quite some time here. Of course, it being the middle of the night U.S. time. Sun is shining over in Africa and Asia. We're expecting to Asya ve Afrika üzerinde güneş parlıyor gibi bir şey dedi. Evet, Burkay Bey green screen bu yalan diyor ama acaba gerçekten green screen mi? Gerçekten düşünsene koca dünyanın üzerine green screen koyarlarmış. Bunu neye göre green screen dediniz Burkay Bey acaba? Adamlar bu kadar işte geosenkronize olarak very short loss of signal. We regained it now and should maintain it for at least through the most remainder of our sunlight. Again, sun setting probably around 4:09 a.m. is the predicted sunset. Şu an dediğim gibi arkadaşlar bunlar ISS'ten canlı görüntüler. Ya bu görüntüyü çeken Uluslararası Uzay İstasyonu işte yerin 200-210 kilometre üzerinde. Alttaki arkadaş da bizim astronotların olduğu Dragon kapsülü. O da yavaş yavaş Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor. Aralarında 1 kilometreden daha kısa kaldı.
very forward end, you can see that nose cone pointing straight towards the International Space Station, guidance, navigation, and control equipment facing right towards there, and there is a communications link called C2V2, Common Communications for Visiting Vehicles, relaying communications in between the two flying spacecraft. İki C2V2 denen bir herhalde standart gibi bir şey var. İki mekik arasında, yani Dragon'la ISS arasında bir iletişim oluyormuş. O üst bağlanacağı noktayı daha detaylı görebiliyoruz. Dijital zoom yaptılar şu an. You can start seeing the features of the soft capture ring, the gray center that's around the middle there. That'll be the soft capture ring. As we start getting even closer to the International Space Station, bak o şeyi doğru tahmin etmişiz. O kenetlenme için hizalayıcı görev gören bir ışıkmış. Docking light. With the International Space Station. It's that soft capture ring that allows for a little bit of cushion and then retracts to bring the Dragon in closer with the International docking. Burası artık şeyin içi. Muhtemelen o kurdukları communication sayesinde artık sinyali ISS'den alıyoruz. ISS sinyali Dragon'dan alıyor. Çünkü Dragon direkt dünyaya belki gönderiyordur. Tabii gönderiyordur ama hani burada şeyi ISS uydu olarak kullanmak daha mantıklı. Bu sağdaki görüntüde ISS'in dünyadan Dragon'dan çekilmiş görüntüsü de olabilir. Onu anlayamadım gevezeliğimden. Dünyadan çekilmiş, eğer çok iyi bir kamera dünyadan çekilmiş görüntüsü de olabilir ya da teleskopla. Yaklaşma noktasına gelmeye devam ediyor Dragon diyor. Sorunsuz her şey şu an. Dediğim gibi 1 kilometreden az kaldı. 400 metrede waypoint 0 dediğimiz hızların tam eşitlendiği noktaya gelecek. Onun çok güzel bir grafiği vardı yayının başında şurada. Şurada dediğim gibi waypoint 0'da artık tam eşitlenecek. Yani zaten 400 metre kala o şekilde eşitleniyor. Sağdaki video gibi değil de sanki, değil mi? Fotoğraf gibi. Video olsa herhalde bir parlaması şeyi falan bir değişirdi diye düşünüyorum. Ya şu görüntünün, sinyalin bile dünyaya yollanıp YouTube'da yayınlanıyor olması bile şu an muhteşem bir şey yani. Neyle yollayacaksın, nasıl yollayacaksın? Adamlar yapmış. Ben şuradan arkadaşımı arıyorum da telefon çekmiyor yani, düşün. So it'll just pause for maybe about 30 seconds before proceeding in. But again, flight control teams will assess Dragon's approach and performance along the way, and does have the ability to command a hold at 20 meters just to wait and make sure conditions and systems are good before proceeding in for that docking. So far, so good, though. We're tracking a trajectory that takes us in for that expected docking time of 4:40 a.m. Central Time, a little less than an hour from now. 4:40. ...4:40 diyor. 40 dakika mı var yani? 1 saat mi var yani? 50 dakika. Şu onlara göre 4:40, tabi bizde kaç ediyor acaba? Herhalde TCI'ye göre söylüyor. Bizde 1:40 ediyor. Yani TCI diyorum, şu sıfıra göre söylüyordur. Bizde 1:40 ediyor olabilir o. O zaman da 50 dakika var demektir. Tam emin değilim ama o dediğinden. Çünkü şu an çok yakın gerçekten, ama işte o son aşamada bağlanması daha yavaş oluyor olabilir. Forward bulkhead Dracos. Those Draco thrusters provide much of the force needed in those initial phasing burns that we discussed a little earlier. Those 5 major burns that bring Dragon incrementally closer to the International Space Station. Gitti önce, HD yayın gitti, çekmeyince gidiyor. Sonra SD yayına geçtiler, SD yayın gitti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerinde HD ve SD olmak üzere birden fazla kamera var dünyaya dönük. Bizim astronotlar bekliyor tabii. Onların şu an yapacağı hiçbir şey yok. That takes us right in front of the docking axis inwards to make contact with the International Space Station. Flight control teams working in tandem together. You're seeing the teams over in Hawthorne monitoring Dragon's performance, working with the crew inside.
Great views of the International Space Station, only 500 meters away at this point, and you can start seeing the features that make it seem as though the Dragon is right underneath. We're almost there. 500 metre kaldı gibi bir laf geçirdi. This is about what 500 meters. Normalde böyle görünüyor. Minnacık. Diğeri tabii zoom yapılmış görüntüsüydü. Yaklaşıyor ama gittikçe. Hala Hint Okyanusu üzerindeymiş. Ya şey anlamıyorum. Bir 40 geçe gibi bir laf söylendi ama 20 dakikadan az kaldı, 15 dakikadan az kaldı gibi bir laf da söyleniyor. Belki o waypoint sıfıra geliş noktasıdır, o süresidir. With that point right below the space station, and you can see what the maneuver is about to do. It's about to swing it right at that point, right in front of the docking axis. The cone you see in the circle in the middle of that screen. Konuyu görüyorsunuz gibi bir şey dedi ama. Features of the International Space Station becoming a bit more prominent. The solar arrays on both wings of the space station, to the left and to the right. The forward port, where Dragon Freedom and the Axiom crew will be docking, is at the very tip of this view here. That is the node 2 forward port, International Docking Adapter. İki tane bağlanma noktası gibi bir şey varmış sanırım. Şunu kapatsam çok mu karanlıkta kalıyorum? Gözüm ağrıdı ya. Commander Michael Lopez Alegria on the left of your screen. Şu an solda Commander varmış bizim şu an solumuzda. Sağda da pilot var tabii zaten. Alper Gezeraci is also a mission specialist, as well as Marcus Want. 4 crew members make up the Axiom Mission 3 crew, headed to the International Space Station for a 14-day stay. 14 gün kalacak Alper Gezeravcı dedi. Alper Gezeravcı ve diğer uzman dedi. Ya tabii diğer yani kaptan da öyle. Counting down 5 minutes to waypoint 0. Ha, aynen waypoint 0'ya 5 minutes 5 dakika kalmış arkadaşlar. 3:58 is the approximate time of executing that approach maneuver. Again, it's the service section Dracos on the outside of the Dragon spacecraft that will take it, that will be fired and make sure that the Dragon converges to waypoint 1, again right in front of the International Space Station. Bu şu an şeyden de görüntü olabilir ya. Evet. Muhtemelen Dragon'un içinden ISS'in görüntüsü güneş olduğu için parlıyor sürekli. Çünkü bayağı netleşti ve yaklaştıkça netleşiyor yani. Alttaki zaten Dragon kapsülü. Işığı da yanıp sönüyor. O ışığı hizalamak için de kullanıyormuş bilgisayar. İlginç bir şekilde. ISS'in görüntüsünde işte arada gösteriyor. Bu Dragon'un içi, Dragon kapsülünün. Solda pilot, komutan, sağda pilot. Ya commander ya komutan kaptan desek herhalde Türkçe daha uygun olur. Komutan deyince daha askeri bir tabir oluyor bizde. 3.5 minutes to approach 0. Evet. Sıfır noktasına gelmeye, o waypoint 0 deniyor ona. Sıfır noktasına gelmeye 3 dakika kaldı diyor. Sol tarafından videoyu görüyoruz diyor. Artık Hint Okyanusu bitti. Hindistan'ın üzerinde. Gerçi belki bir şekilde daire çizdirtiyorlardır ona. Gerçi onu hemen değiştirebilirler mi yörüngesini bilmiyorum da. Artık alt taraf Hindistan. Atlaslar Hindistan'a düşecekler. Atlamasınlar da. hemen düşmez. Bayağı uzun sürer düşmesi. Yani düşene kadar Hindistan kalır mı aşağıda emin değilim. Çünkü döndüğü için muhteşem bir hızda atmosfere girdikten sonra dönme hızı yavaşlar da girene kadar bayağı bir ilerleyebilir. NASA astronaut Laurel O'Hara confirming the data that she's seeing. Again,
From inside the International Space Station, she and Jasmine Mogbelli, another NASA astronaut, monitoring Dragon's approach to İki the International kişiden Space bahsetti şu Station, an. ISS'in confirming that içinde they're bu safe bağlanma on their görevini side. monitorize eden, kontrol eden işte kadın bir tanesi. Hatta belki ikisi de kadın. Birinin ismini kaçırdım. Kadın yok mu ya? Kadın yok mu ya? Yazanlar oluyordu. Var. Bizim yorumlarda ne yazmışlar bakalım. Türk Türk Türk. TR TR TR. 72 Musul, 82 Erkük, 84 Mars. Allah'ım ya Rabbim. Türkler durmuyordu. Neyse biz yayınımıza dönelim. Ortadaki Dragon yaklaşıyor artık. Waypoint 0'a girdi girecek yani. Bir dakikadan kısa kaldı muhtemelen. Mesela şimdi şey olsa bomba olmaz mı? ISS'i de üstten çeken bir kamera böyle. Hem ISS'i hem Dragon'u üstten çeken bir kamera. Kameraman elinde o ara kamerayla uçuyormuş. Zoomlanmış görüntü. İyice yanaşıyor. Hizalama ışığı. O lazer gibi bir şey herhalde. External cameras on the International Space Station continuing to track Dragon Freedom. Still getting fantastic views as Dragon and International Space Station are flying over India. Hindistan'ın üzerinden uçarken fantastik bir görüntü yakalıyor ISS diyor. Both vehicles flying at 17,500 miles per hour. Çok yüksek hızda hızı algılayamadım şu anda ama çok yüksek hızda ikisinde hareket ettiği söyleniyor. Zaten dediğim gibi yani yörünge matematiğine, yörünge fiziğine bakarsan yani o yörüngede kalabilmeye devam edebilmek için o hızda gitmeleri gerekiyor. Tam olarak hızlarını eşitledikleri nokta waypoint 0. And confirmed we're in approach 0 now. Evet, şu anda waypoint 0 noktası yani 0 noktasına ulaşıldı gibi bir şey algıladım. Yani tam olarak hızların eşitlendiği, arasında 400 metre kaldığı mesafe burası. Şu an 400 metre uzakta. Yavaş yavaş yaklaşacak. Bu yaklaşma da öyle arkadan füzelere ittireyim, dünyaya karşı böyle pıt 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 geleyim şeklinde olmuyor işte. O zaman bütün yörünge dinamiği bozuluyor ve şey oluyor. O şu anda hareket ettiğin hız nasıl diyeyim, yörüngeyi değiştirdiğin zaman senin daha hızlı daha yavaş kalmana sebebiyet verebiliyor. Aslında bu uzun süre boyunca böyle döne döne 1,5 günde varmaları da ISS'e biraz o sebeple. Yoksa direkt buradan bir füze gibi ISS'e doğru hedef al, ateş et. Hani vur ama öyle olmuyor işte. At 1025 UTC. 1025. SpaceX Freedom will copy. And with that, the teams have confirmed a good approach 0. That was a good burn, and we're converged onto the next waypoint, waypoint 1, being 220 meters right in front of the International Space Station. The read from the crew operations resource Waypoint engineer 1 diye de bir şey varmış. Şimdi Waypoint 1'a mı geçecekler? Dur bakayım. Aa evet. Bak şu iyi geldi. Şu tıkladım şuraya da. Çok iyi geldi. Bu şimdi böyle öne açılıyor bu Waypoint 0'da. Sonra Waypoint 1'a doğru gelecek. Şöyle dönecek. Waypoint 2 iyice artık 20 metre kala, daha sonra şuradan contact birleşecekler. Biz burada Waypoint 0'ya kadar görüyoruz. Approach dediği yani artık hızların eşitlendiği nokta. O daha sonra böyle yanına geçiyor bak. Şeyin açısı komple değişiyor kapsülün. Waypoint 1 nokta yani bir noktasından sonra işte iyice yaklaşıyor. 2 noktası artık yani
Zaten zaten alttan ziyade evet önüne doğru geçse daha mantıklı oluyor. Herhalde tabii benim bu düşündüğümü NASA'da düşünmüştür diye düşünüyorum. Everything is going really well so far. We are now 40 minutes mi? Kardeşim 40 dakika var diyor şimdiden itibaren diyor. O sıfır noktasından bir noktasına geçmesine. 40 dakikamız var kısacası. Bu uzay işleri zor ya. Düşünsene astronotsun. Heyecanlısın. 40 dakika mal gibi bekleyeceksin şimdi orada. Ya bir buçuk gündür bekliyorsun zaten de. Ops bu benim hatam, bu benim hatam. Elim geldi. 36 dakika. Kamerayı kim yönetiyor acaba? Yakalayacağım diye. Şu an tabii tam hızları eşitlenmiş olsa da hani çok ufak hız kayıpları oluyor. Bu da zoom olduğu için hani sanki diğerinden daha hızlı veya daha yavaş gibi görünüyor ama bu ciddi miktarda zoom yapılmış hali kameranın ISS'ten. Dolayısıyla şey değil yani. Bu yayın niye takılır? Bu yayın niye takılır? Yenileyelim bir daha. Gerçi o muhtemelen şeyden takılıyor. ISS'de olduğu için takılıyor. Bu ISS'in bambaşka bir yerinden görüntü kenarından. Şu an boş yaptıkları için anlatıyorum. Dediğim gibi SD ve HD kameralar var. Zaman zaman ISS 7/24 izleyebilirsiniz NASA'nın sitesinden. HD kameralar tabii daha çabuk kopuyor. O zaman SD kameraya geçiyorlar. SD kameradan yayın vermeye devam ediyorlar. Dünyamız malum dümdüz olmadığı için, geoid şeklinde olduğu için bazı zamanlarda kopuyor, bazı zamanlarda bağlanabiliyor. Boş görüntü veriyorlar şu an. Bizim o tarafıyla alakası yok bunun. Şu an bizim Dragon kapsülünün uçtuğu tarafla alakası yok. Dragon kapsülde dediğim gibi şurada çok güzel bir görüntü gördük. Dur belki şimdi bir daha söyler. Söylerse buradan bakalım. Söylemezse geçmişe döneriz hızlıca. Yo, astronotları tanıtacak yine. Burada olay şu aşamaları videonun başında anlatmıştı. Bunları geçtik zaten çoktan. Bunlar çok uzaktayken şu an şu waypoint 0'ya kadar da geldik. Yani 400 metreden daha yakın. Bu aşamadan sonra tekrar diyorum. Şu arkadaş bizim Dragon kapsülü yavaş yavaş ISS'in ön diyeyim gittiği tarafa doğru geçecek. Şu sol tarafa doğru bu ISS'in çok hızlı bir şekilde döndüğünü düşünün. Şu an aynı hızda dönüyorlar ikisi de. Dünyanın etrafında. Dünya aşağıda kalıyor. İkisi de dönüyorlar. Bu arkadaş bu ISS'in önüne doğru geçtikten sonra zaten daha yavaş ve tatlı bir şekilde yavaş yavaş yaklaşarak bağlantısını kuracak. Şu aşamada zaten yine aralarında bir 400 metre gibi çok yani o mesafeler için çok kısa bir mesafe de olsa tam olarak aynı yerde kalamazlar. Aynı hızda gidemezler. Çünkü dünyaya daha yakın olan daha uzaktakinden aynı hızda dönüyorsa ne olur? Düşer değil mi yani dünyaya doğru? Biraz daha hızlı gitmesi lazım şu arkadaşın. Ta ki geosabit yörüngeye kadar. Geosabit yörüngeden sonra da tam tersi. Daha hızlı giderse bu sefer dünyadan uzaklaşır. Şu an bunlar geosabit yörüngenin altında yani diyorlar ya zaten hani low earth orbit diye. Dolayısıyla hızları dünyanın dönüş hızından daha fazla. Zaten şurada da görünüyor yani hani ISS'in canlı videolarında da kıtaların bulutların üzerinden ne kadar hızlı geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu kamerada görünen şu parlak görünen arkadaş Dragon muhtemelen. HD kamerada çok net görünüyor. Bu şu an öyle yancı kameralarda. At SpaceX headquarters in Hawthorne, California, we have a position called CORE, which is the Crew Operations Resource Engineer. That is the voice of communication to the, actually there you see there, this is our core for today. That is Celie Grossman, and she is the primary voice in communicating, really the only voice in communicating from SpaceX ground to bu kadın diyor tek sesi communication'ın haberleşmenin.
It's very similar to Capcom at Mission Control Houston, which stands for Capsule Communicator. That is basically ground to Ya şey anlatıyor şu an işte o Also iletişim over at, olayının aslında Houston, dünyadakiyle Space Center, benzer we have the olduğunu flight vesaire. director that sits next to Capcom. I actually hear a live view of our Yo aslında şey de control anlatmış olabilir center. ya. Buradaki Excuse me, bu of the flight control burası center. NASA'ya ait. Houston, Buradaki o this is where haberleşme Yuri is reporting from whenever hizmeti mi diyeyim we go o back and forth. bölümüyle But SpaceX'tekinin aslında aynı flight işi yaptığını director is vesaire there vesaire next to söylüyor işte. Capcom, Çünkü and bunlar biraz that kendi person reklamlarını leads yapıyorlar the şu an. team Tabii ki through. yani. Zaten farklı olması düşünülemez. Copy, Laurel. We'd like for you to kill it and restart it. Bir şeye başlıyorlar da şu an neye? Work. Bir hata yapsalar şunlar şu an uzaydakiler yalan olur. Bizim astronot yalan olur. As I was mentioning, next to Capcom is the flight director. That's the individual that leads the team through major milestones. There's also ADCO, that stands for Attitude, Determination, and Control Officer. They handle controls, attitude, orientation of the ISS. There's also VVO, the Visiting Vehicle Officer. Well, how can we restart it? Checking. Şey çok ilginç ama benim dikkatimi çekiyor. Adamlar mesela bak kulaklık şey hala kablolu falan. Sanki böyle hani 1980'lerdeki bir film izliyorsan da aynı şeyi izliyorsun. Hani tamam monitörler falan değişmiş ama aslında temel olarak adamlar 80'den beri yaptıkları, 60'tan beri yaptıkları işi yapıyorlar yani. Johnson Space Center here, Houston Mission Control to station. And then, of course, there's the flight surgeon, keep continuing to talk about these key roles. Flight surgeon, it's basically, the person that the crew regularly speaks to for scheduled chances of medical conferences. So this is a standard part of spaceflight. Bir işte probleminiz var mı, sıkıntınız var mı, medikal bir probleminiz var mı vesaire diye konuştular. Bu da zaten standart bir prosedür gibi bir şey diyor. Yeah, exactly right, Kate. And Her şeyin daha iyi you might olması have heard için. us pausing there a few times, right? And that's to work with exactly what you mentioned, right? It's a single point of communication talking to crew is essential for all of these teams to be able to work together. And it's important. Bütün takımlar hep bir arada çalışıyor. Ya bunlar boş laflar. Tabii ki bütün takımlar bir arada. Yok NASA kafasına göre iş yapacak da ESA başka şey yapacak. O an SpaceX gidip de hayır benim istediğim şekilde bağlanacak. Bunların hepsinin standartı vesaire var zaten. Zaten dediğim gibi hani 3-5 tane ülkenin yönetiminde ve NASA asıl yönetiminde o yani ISS'in. Onun da ömrü doluyor. Yani ISS az kaldı ömrü. Çok az kaldı. Is Axiom Space's Mission Control Center in Houston, Texas as well. Burası Axiom Space'in kontrolü şey. Bunlar izliyor sadece arkadaşlar. Yani zaten daha küçük bir yer fark ettiyseniz. Bunlar izliyor. İzlemesinin sebebi de hani NASA ISS işte SpaceX Dragon hani uçuruyor Dragon kapsülünü. Tamam bunlara da biraz izlemek kalıyor yani. Bu aracı kurum gibi düşünün. Hani şey diyorlar ya turistik gezi. Turistik gezi denmesinin sebebi bu. Axiom Space şirketi hani biraz daha gelecek planlarında şey var. İşte ben böyle turistik gezi de yaparım muhabbeti var ama tabii ki turistik bir gezi değil yani. Adamlar ISS'e bilimsel amaçlarla gidiyorlar ama o yüzden tepki çekti biraz. Supporting flight controller positions, each responsible for different aspects of mission support. For Axiom, that includes research, communications, medical, integration and stowage, and timeline operations. İşte birkaç konuda tıbbi konularda görev çizelgesinde alakalı vesaire konuşuyorlar gibi laflar. İşte bunlara takip ediyordur onları Allah bilir. And with this facility, we're providing our customers and the global community a front row seat to the work being done on station. Yani şu an bunlar bizim bilgisayar başında yaptığımız işlemler çok da farklı bir şey yapmıyorlar. Onlara takip. Tabii önlerinde daha detaylı bir ekran vardır muhtemelen yani. Hoş duruyor ama. Arkalarda böyle mavi ışıklar çok hoş durmuş yani. Bir de yuvarlak. Burası SpaceX'in merkezi, sol taraf.
Şeyden anlayabiliyorsun zaten bak, en eski NASA. Monitörler eski, her şey eski. Bu bak SpaceX bir tık yeni. Ekranlar yine böyle güzel ama düz. Diğeri daha yeni. Axiom Space böyle kavisli ekran falan. I'm calling from this place on whatever net it is. So in that case, it would be a flight controller, or in that case, in the example I gave, forgive me, it is 2:10 in the morning here, so my brain might be a little slow, but kadın diyor ki ah diyor bu diyor sabahın diyor köründe diyor beni diktiniz diyor, saçmalıyorum kusura bakmayın diyor. Vallahi benim de uykum var abla. Ama o kadar sabahın körü değil ya sizin için. Dur bakayım. Yoksa daha mı sabahın körü oluyor sizin için? Amerika'da şu an saat kaç ya, Texas'ta? Merak ettim bakalım. 4:11 mi şu an orada? Olabilir. O zaman abla haklı ya. Abla haklı olabilir o zaman. And I think that's one of the things that I absolutely love about these kind of dynamic operations. Texas'talarsa eğer. As we mentioned, if you move slow, you move smooth, and if you move smooth, you move fast. And having procedures to help you do that in a training that backs everybody up, right? It's not just crew that trains for these missions. It's all of those flight controllers that we mentioned in Houston, in SpaceX, at Axiom. All of those flight controllers need to know what role they play and when they play it. Absolutely. And knowing that allows you to understand, okay, at this critical moment in this flight path, it's my role to kind of lead the team. It's my role to do the communication. And now it's my role to follow on the team. Ha işte ben bu diyor takımda daha önce şu rollerde aldım diye anlatıyor adam. Şu anda da diyor takip, hani takip ve bunu aktarma görevindeyim vesaire. Yine aralarında yaptıkları boş. 220 metrelik waypoint 1 noktasına doğru ilerliyorlar. Actually, I'm not sure if they have completed the leak check yet. I'll check on that. But they will be completing a leak check on the spacesuit. And I am hearing that they did complete that leak check and it was successful. So that's good news. But those spacesuits are really important. You know, we heard us mention before that we have the crew wear them during the more dynamic phases of flight, and that's because those suits protect the crew from depressurization events. The suit inflates with nitrox, which is a nitrogen. Bu diyor şeyler diyor. Devaporizations'a göre teşekkür ediyorum Sayın Meleka'ya. Devaporization dediği de hani bir anda ani buharlaşmaya karşı koruyor. Çünkü zaten basınçsız ortamda kaldığınızda başınıza gelen şey aslında oksijensizlikten, soğuktan öte ilk ölmenizi sağlayan şey gözyaşı olsun, ter olsun. Hiç basınç yok ki aniden buharlaşıyor bütün gözyaşınız falan. İnanılmaz bir acıyla ölüyorsunuz, Allah korusun. Özel olarak tasarlandığından vesaire bahsediyor. Airflow, as well as where the electronics are connected, and that is important because within the helmet there is bu hava kontrolü falan elektronik olarak işte bağlanmış, çarçurt muhabbetleri yapıyor. Yani suite'i tanıtıyor. Connections occur is that umbilical, and you know, we were talking about training before and how they practice suiting up, although we mentioned suiting up in space would be a little bit different, but they are able to actually suit up in less than 15 minutes, so I would feel like, you know, I think about when I get 15 dakikadan az, bu waypoint 1'e 15 dakikadan az kalmıştır ama. Ya da bambaşka bir şeyden bahsetmiş olabilir şu an ya. This suit is an IVA, or intravehicular activity suit, meaning it's designed for use only inside of Dragon. The suits will stay on Dragon while the crew is living on the International Space Station. Bu suit sadece Dragon'un içinde kullanılmak için tasarlanmış. Şöyle ben bu suitle yukarı uzaya çıkayım, rahat rahat gezeyim muhabbeti yok. Bu onlardan değilmiş. Niye abi? Bir problem olsa ölsün mü adamlar? Gerçi çabuk ölmeleri daha iyi olabilir. Düşünsene uzayda uzun kalmak istemezdim. Uzay boşluğunda süzülürken. Bir an önce ölmek daha iyi olabilir. An hour and a half after they lifted off, we had an opportunity to chat with them, and they had already taken their suits off and were in their comfort gardens. Bu arada o Dragon benim tahmin ettiğimden de büyük bir kapsül arkadaşlar. Çünkü yayını da şeyi de orada yaptılar. Hatta o da Axiom Space'in sayfasında var. Durduralım bir bunu. Zaten şu an boş yapıyorlar. Şu nerede o ya? Videolarda mı vardı?
Flight Update izlemişim. is from the Italian. Evet, şu Dragon kapsülün içi aslında bayağı geniş de bir yer. Yani bu herhalde arka tarafı oturdukları yerler değil diye düşünüyorum. Tam emin değilim ya da oradan kalkıp bir yere geçmişler. Yani bizim şeyimiz konuşuyor. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için Gerçekten çok güzel Uzaya adım bir video attığı bu. şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, istikbal göklerdedir. Gerçekten güzel başlattı yani. Burada benim kalbimi kazandı. Her neyse şeyden bahsediyordum. Burası geniş bir yer yani öyle dar küçük bir yer değil aslında. Değilmiş. Ya o kadar küçük bir yer değilmiş. Şey falan çok küçük. Soyuz. Buna göre çok küçük. Yani Soyuz'un içinin göründüğü şeylere falan bakabilirsek böyle yani. Baksana bu nereye oturacaksın? Çok sıkışık bu. Inside Soyuz diyelim. Baksana abi. Yani bir de böyle de gidebilirlerdi. Bak 3 kişi çok böyle zar zor sığıyorsun Soyuz'da. Diğeri yine daha iyi yani. Dragon bayağı geniş kalıyor Soyuz'a göre. Tabii Dragon'dan sonra çıkacak da daha geniş kalacaktır. Şu an bir noktasına doğru gidiyoruz. Yani Waypoint 1 deniyor işte. Oraya doğru devam ediyor görev. Çok teşekkür ediyorum Melek Hanım. Yaşınız kaç bilmiyorum ama podcast videolarımız severek yapıyoruz. Daha da tutar umarım. Hem de bilimle alakalı bu şey alanı sevdiğim için Uzay'ı böyle yayın açmak istedim bu alanla alakalı. The two flight control centers are working in tandem with the two spacecraft in flight in low Earth orbit. That's the International Space Station being controlled out of this room you see here in Houston, as well as the Dragon controlled. Takılma artık YouTube adam ya. Takılıyor. Zaten şu yorumlar falan efsane ya. Yani see the screens at the front of the room are a little bit dim. We're right now in an orbital nighttime as we continue to orbit the Earth 260 statute miles over the North Pacific Ocean. Kuzey Pasifik Okyanusu'nda seyrediyormuş şu an herhalde. Nerede? Clear for freedom. Ne alakalı? Ha, şuralarda herhalde. Copy Dragon, and for your awareness, we are going to proceed past waypoint 1, and then the ground will be commanding a hold at 180 meters in order to work some ISS solar array configuration. 180 metre uzaklıktalarmış. Sanırım 125 metrede mi ne şeye girecek işte. Waypoint 1'a. Dur o emin olalım da ondan. Copy Dragon, understand your Şurada reporting görebilirsek. and echo and Bir bakalım. Aa, 220 metrede Waypoint varmış. Acaba Waypoint 1'ı geçtiler mi? Ya da Waypoint bana o kadar kaldığını söylüyor da olabilir. Şu an herhangi bir grafik vermediği için tam yorum yapamıyorum yani. Dragon'un içi. We're getting views from inside the Dragon cabin. It was Michael Lopez Alegria, the voice from inside Dragon Freedom, commander of the konuşan kaptanın sesiymiş ya. Bu çifte vatandaş olan Martin Duplessis'in sesiymiş. And the flight teams did discuss proceeding past waypoint 1 and commanding a hold. Teams working in tandem just to make sure everything's in tip-top shape before continuing to press on.
Again, we're in an orbital nighttime right now over the North Pacific Ocean. Hala Kuzey Pasifik Okyanusu'nun üzerinde diyor. Expecting Bir şey bekleniyor. expect the sunrise here at about 4:45 a.m. Ha, güneşin doğum 45 a.m.'de onlara göre tabii söylüyordur o. Yo, Central Time'a göre söyledi. Güneş doğacak diyor. Şu an karanlıkta kalmış olabilirler bunlar tekrar. Dönüyor ya sürekli. Ha, evet, karanlıktalar muhtemelen. Şu an Dragon'dan ISS'i görüyor diye biliyorum. Biraz önce güneş görünüyordu tabii. Parıl parıl görünüyordu. O zaman Hint Okyanusu'nun üzerindeydi. Şimdi Kuzey Okyanusu'nun üzerinde kalınca karanlıkta kaldılar tabii. Bir 5 dakikaya. Ondan bir şey gösteremiyorlar. Çok karanlık yani çünkü şu anda. Sürekli dünyanın etrafında döndüğü için. But there is sort of an imaginary line around there called the keep out sphere, which is about at the 180 meter mark. The plan right now is to proceed past waypoint 1 at 220 meters, proceed inwards to about 180 meters and command a hold. Şunun bilgisayarsız yapın. Yani çok kötü bile olsa bilgisayar hesaplamasına ihtiyacı var burada ya. İmkansız yani. İmkansız bilgisayarsız şunun yapılması. Gerçek zamanlı olarak manevra hesaplanıyor diyor zaten. Bu tahmin ediyorum ISS. Çünkü niye Dragon değil de ISS olduğunu düşünüyorum. Dragon'u gösteriyorsa Dragon'da bir ışık vardı ya, yanıp sönüyordu sürekli. On the forward end of Dragon, it has this pulsing phenomenon, and as it pulses, is illuminating. Bak, o ducking light neye yarayacak diyorduk. İşte belki de karanlığı düşünemedik. O karanlıkta o yanıp sönen ışığın çok önemi olabilir. The forward port, but the docking light itself is illuminating the outside of the station. Neredeyse 3 dakika kaldı gibi laf etti ama şu Pacific Ocean'dan bir kurtulamadık. Hızlı dön sayın ISS. Hızlı dönse bazen takılıyor. Bazen şeyden takılıyor, hani onlar sinyal alamıyor, o eyvallah. Bazen direkt YouTube yayına gidiyor. Onu çözemedim. Beni de Burkay arıyor. Burkay, beni izlediğini biliyorum. Yayın bitsin, gideceğim onun da yanına. Duruyor bizim yakışıklılar. Now we're listening into the flight control teams. Wanted to report some rationale. Again, we're proceeding past waypoint 1, about 2 minutes from now. This 10 minutes allows the Spartan console here in Mission Control Houston. Spartan is responsible for power and thermal monitoring of the space station systems, looking at some temperature fluctuations in the solar arrays, just wanting those to dampen out just a tad. And so we can expect a Dragon hold. SpaceX on the big loop, noting approach 1 and soft capture ring extension will begin shortly, and then ground will command the hold ahead of 150 meters. And a reminder that manual impulsive retreat recovery is not permitted. Dragon'a bir şeyler dedi de 150 metre kadar şöyle yap falan gibi bir şey dedi. Zaten daha önceden ayarlanmış, konuşulmuş şeyler bunlar da. Crew Operations Resource Engineer in Hawthorne, California, reiterating the plan to the Axiom crew inside Dragon. Again, we're proceeding past waypoint 1 and holding just outside 180 meters. Right now, the plan is the Spartan is monitoring some temperature fluctuations on the ISS solar arrays. Should just be a couple of minutes. Right now we're looking at approximately 10 to 15, though we'll monitor real time and provide data as we get more from the teams and they provide their assessment, just to make sure that everything's in tip-top shape like we have been reporting, to go ahead and proceed into the keep out sphere.
But the teams are just looking for just a little bit more time to gather that data before giving the all clear to proceed inwards. Again, towards waypoint 2 is the next milestone, holding at just outside 180 meters. Once they proceed in, the next milestone will be waypoint 2. Teams will conduct a go no go poll. İşte waypoint 2'ya gidecek falan diyor. Olayı anlatıyor tekrar adam. We'll check in and continue to check in with the teams to monitor Dragon's progress for docking later this morning. Şu an herkes merak içinde. And we pass through waypoint 1. Tamam, waypoint 1'ı geçtik diyor. Şimdi diyor. Confirmation of that approach 1 performance. Doğruluyoruz diyor. 214 meters in closing. 240 metre dedi ya. Waypoint 1 neredeydi ki? Freedom are headed to the forward most. Ya 214 mi dedi acaba? Houston Station, we see vehicle mode approach to align point moving to step 3. Houston copies. Tamam. Şu anda ya göremememize çok üzüldüm. Karanlıkta kalıyorlar çünkü. Şimdi şeyler çıkacak kesin. Bu bir oyun. Yalan. İşte green screen. Belki birazcık güneşe çıksalar. Birazcık ya açısı kurtarsa. Azıcık ışık olsa. Bir de tabii şeyde oluyor. Uydudan sinyal almak da önemli. Yani sonuçta dünyanın her yerinde uydu var ama hepsi de Amerika'nın veya işte bu yayını bize sağlayanların kontrolü olmadığı için. Dragon SpaceX on the big loop. The solar array configuration has been completed, so we will be proceeding with approach 1 and no hold. Yaklaş ama kenetlenme gibi bir şey. Right on time, the teams, instead of commanding that hold at about 180 meters, right at about the 185 meter mark, laying that we are continuing on forward. Dragon in the corridor, attitude as expected. Houston copies. Şu an olayı Houston yani NASA yönetiyor gibi. Inside the International Space Station, Laurel O'Hara monitoring Dragon's approach with her. İşte şeyde iki kişinin yönettiğinden bahsediyor. ISS'te bu işi. Ben şeyi anlayamıyorum. Waypoint'e geldik mi? Gelmek üzere miyiz? The next milestone will be waypoint 2. Teams will continue to assess the vehicle's performance throughout its progress inwards towards that next milestone and conduct a go-no-go poll to proceed past that waypoint towards docking. İşte tamam. Waypoint 2'ye girdikten sonra poll expected to begin in approximately 6 minutes. They may elect to do it a little bit early. Son zaten metreler daha yavaş tabii yaklaşıyor. Özellikle şu aşağıdan dönüp yukarıya gelme işlemi şey tabii o bir zaman alan bir işlem oldu. Her şey iyi görünüyor ama oyunu bırakmıyorlar. Her şeye dikkat ediyorlar diyor. Thank you very much, Gary. You know, that was a great example of how you can hear things change dynamically in flight, and with proper training, flight controllers know how to assess their systems and their configurations and make a call on it and move forward. Absolutely, they're the experts. Exactly. You know, and crew also has been training quite a bit, and in addition to their training for systems like that, they're also training for their research. So this crew in particular is going to be participating in over 30 different scientific efforts over the course of their 2 weeks on the orbiting laboratory. So let's go ahead and highlight 3 from each of the countries who are flying today. First up is the Italian research portfolio. The ISOC system, developed by the Italian Air Force, provides an updated space object catalog and state-of-the-art algorithms for space. Yapacakları research'leri anlatıyor sanırım.
şey için hazırız diyor. O da kenetlenme için hazırız dedi. With that, at waypoint 2, Dragon will briefly pause to align for docking, then automatically resume approach. Otomatik olarak devam edecek şeye başlıyoruz gibi bir şey dedi. We heard some good news there. We heard that the teams pulled go for docking, so excellent news for the AX3 crew. Yeah, exactly. Yani bağlanacaklar gibi bir şey. Keşke görebilseydik buraları. Çok kötü açıda kaldı. Yani dünyanın karanlık noktasında ve tekrar research'lerden bahsediyor, araştırmalardan bahsediyor. The ISOC services for ISS project is a İtalya proof of bunları concept experiment aimed araştıracakmış. at demonstrating how, in future space missions such as cislunar or Martian, astronauts could be able to obtain near real-time conjunction analysis with limited support from Earth ground segments or even autonomously. Dragon SpaceX on the big loop. Soft capture ring extension is complete. Bu konuşan ISS'teki sanırım bağlantıyı denetleyen. Good news there. That soft capture mechanism is what will make initial contact with the space station when Dragon is, Tabii anlık olarak bağlantı kuruluyor diyor. Bu contact dediği ama normal bildiğimiz anlamda kenetlenme mi acaba? And the Turkish Space Agency also has a broad range of scientific efforts for this mission, starting Bizim with Türk Uzman. Uzay Ajansı da diyor Algae have many şunları properties that yapacak make them diyor. ideal organisms to support humans Bilimsel during olarak. long duration spaceflight missions. Not only could they serve as nutritional source included in Beslenme ile astronaut alakalı menus, algae beslenme could also remove kaynaklarını carbon araştıracak dioxide and produce oxygen for spacecraft environmental control systems, vesaire help vesaire. regulate İşte bu spacecraft temperatures, yanında götürdüğü recycle bizim certain astronotumuzun wastes, şey and even act zaten. as a source of fuel. The data generated from this experiment will be used to advance the development of microalgal life support systems for space missions and could impact the Mikroalgleri design of future inceleyecek carbon diyor. dioxide capture, oxygen conversion, wastewater treatment systems, and provide fertilizer options for other agricultural crops grown in space. And also highlighting the scientific efforts from ESA and the Swedish Space Agency, let's start with Memo BC. ESA ve This experiment aims to determine the direct Sweden and da delayed söylüyor. post-flight effects on the neural stem. Onların nörosistemde after long-term bir şey microgravity etkisini exposure, araştıracaklar. and Şu an tam investigate if the anlayamadım. delayed effects are the result of genetic changes emerging during microgravity, or Tabii to be bunların secreted asıl olayı components in the bunların medium during düşük flight. yani microgravity altında Dragon yapılması. Freedom, SpaceX on the big loop. Please confirm that you are ready for final approach and visors are down. And Final begin yakınlaşma ve position tutunmaya hazır hold olduğunuzu for onaylayın gibi bir docking. şey diyor. Seste. Şu an muhtemelen tamam. Çok korktum. Bizimkilerden ses gelmedi. Copy, Dragon. Go for docking. Ground will be enabling approach shortly. And a reminder, once you're inside the crew hands-off point, retreat and breakout are not permitted. Copy diyen bizim kaptan. Şeydeki Dragon'daki. Bağlanacak noktasındalar hala. Tabii o dediğim gibi son aşama uzun sürüyor. Ya hiçbir görsel temas olmaması şu an çok kötü oldu ya. Dur bakalım belki en son bağlanırken falan bir görüntü yakalayabilirler. Çıkarsa karanlıktan. All right, so there on your screen, on the right-hand side of your screen, is our crew operations and resource engineer, or SpaceX core. For tonight, that is Celie Grossman. We heard great news being given to the AX3 crew. Their visors are now down, and the teams in Houston are ready for them to begin docking. So things are starting to get very exciting. This is basically what everything has been leading to for the last 36 hours. So we're very excited for the saattir mal gibi oturuyorlar diyor. Herkes heyecanlı o yüzden diyor. Öyle deme tabii, ben abarttım. With that, let's go back over to Gary Jordan, who is at Burası Kapsül Axiom Space Space'in Center and tracking the final movements of Dragon Freedom. NASA. Thank you, Kate. Right on time. We're about 2 minutes away from Waypoint 2's arrival.
The teams here in Mission Control Houston have worked in tandem with the teams over in Hawthorne. Both teams have pulled go to proceed past waypoint 2 for docking. Now in this scenario, instead of a commanded hold at the waypoint 2 marker, which is 20 meters away from the International Space Station, the Dragon will make a brief pause at that waypoint 2 mark, again 20 meters. Daha hala yani düşün waypoint 2'ya gelemediler. Yani 240 metredelerdi bak. Demek ki şu manevra gerçekten bir zaman alıyor. Tekrar anlatıyor adam. Away from the International Space Station now and closing. It's an orbital nighttime, so we're only going to see the navigation lights and docking light blinking once we get views from the International Space Station. Teams here in Mission Control Houston monitoring from the perspective of the International Space Station and the joint operations with the teams over in Hawthorne. Yine bir sessizlik NASA'dan. Flight control teams reporting that the rate of approach Bu kalkış kadar heyecanlı olmuyor ya. Çünkü and again the teams have pulled go to proceed past waypoint 2, coming up in about 10 meters. We're inside 30 meters. Not only are the teams you see here monitoring the approach of Dragon Freedom and the Axiom crew inside to the International Space Station, we also have NASA astronauts Laurel O'Hara and Jasmine Mogbelli inside the International Space Station. Bu saydıkları isimler ISS'in içinde. Aha, geldi görüntü. Süper. Dedim ya az bir ışık belki gelir. Bu sağdaki arkadaş Dragon kapsülü. Bak o yanıp sönüyor ortasındaki zaten. Görüyor musun? Bak sağ sol yaparak küçük ateş yaparak dengeliyor kendini. Tam ön tarafı şu an ISS'in, öyle düşünebiliriz. Again, we are in an orbital nighttime, so it is a bit dark. Those specks you see in the frame are dead pixels from the radiation on the camera. Şu dead pixel'lar, öyle pikseller var ya, mavi herhalde onlara kastediyor. Onlar radyasyondan dolayı olmuş. Yani yıllardır radyasyon ala. Onu da X1 bilgi olarak verdi. Muhtemelen sadece o maviler değil, yani kırmızı mavi işi, bu ölü piksellerin hepsi o şekildedir. Station Houston on the big loop. Drag is on final approach and is go for docking. Monitor for steps 5 and 6 and 1.102. Dragon approach and retreat monitoring. Dragon'un yaklaştığını belirtti tekrar. Dragon'un içindeki kaptan. Copies. We see vehicle mode approach to docking port range decreasing. We copy. Aramızdaki mesafe azalıyor falan. Hani onaylıyorlar birbirlerini. Tekrar görüntü gitti. Zaten iyice yaklaşınca o kameranın açısından çıktı. Adamı dediğinden ISS'dekinin dediğini kaçırdık. Laurel O'Hara, NASA astronaut in the International Space Station monitoring the approach. Tamam, işte bu yaklaşmayı monitörize ediyor, yani gözlüyorlar diyor. Şu an waypoint 2'ya kadar çok yakın ya, artık 20 metre ya. Zaten diyor ya, büyük diyor şeyin içine, dairenin içine girdik diyor. Oradan kastettiği demek ki o waypoint 2. Artık International ISS'in sınırları içinde yani. Ya şunu ayarlayın kardeşim. Işığa denk gelsin ya. Flight controllers are estimating just inside 3 minutes from contact with the International Space Station. 3 dakika diyor ya. 3 dakika sonra diyor contact artık bağlanmış olacaklar. Son 20 metre zaten. Çok hafif ayarlamalar yapılıyor. Bunu da bilgisayar otomatik yapıyordur diye tahmin ediyorum. NASA'nın içindeki
3 tane isim saydı. NASA'nın içi diyorum. ISS'in içindeki. NASA astronotu onlar dedi. İzliyor dedi. Şeyde zaten tecrübeli kaptan var. Dragon'un içinde. Bu görüntü ne acaba? Bu Dragon da olabilir, ISS de olabilir şu an gördüğümüz. Yani Dragon... Dur bakalım. 10 metre kaldığını doğruladı diyor kaptan diyor. Son 10 metrenin içindeler. Şu gördüğümüz görüntü beklendiği şekilde yaklaşıyor diyor. There's a chance we'll have it continuously through this, but if we do lose it, we will expect to gain it back by the time of contact. Bu bence ISS değil bu Dragon. Çünkü niye Dragon? Yine sağdan soldan ateşler çıkıyor. Yön düzeltmesi yapıyor. ISS yapmaz. ISS kütle olarak daha büyük ondan şu anda. O en son belki bu bağlandıktan sonra kütle artacağı için bir miktar hızlanabilir, yavaşlayabilir. Copy 5 meters. 5 metre kaldı. Tamam 5 metre kaldı diyor. Onayladı. Inside 5 meters at the 2 meter mark, we may hear the call out chop, crew hands off procedure. Çok yakın ya. Böyle ellerini uzatsalar. Everything looking good though. Inside 4 meters. Ama şunu karanlığa denk getirttiniz ya. Tebrik ediyorum yani. Kardeşim bir gün sonra fırlatın, yarım gün sonra fırlatın, aydınlığa denk gelsin. Tamam basit konuşuyorum. O 1000 tane hesabı vardı onun da. 2 metre. Copy 2. Copy 2. Tamam diyor. Anladım 2 metre diyor. Büyük bir heyecanla bekliyoruz diyeceğim ama göremiyoruz. Kimse heyecanlı değil bence o yüzden. Onlar da heyecanlı değil bence o yüzden. Göremememizin sebebi de tekrar diyorum arkadaşlar. Hem karanlıkta hem bazen sinyal kopmaları yaşıyor. Çok normal bir şey yani. Karanlıkta dünyanın karanlık kısmında kaldı. Çok hızlı döndüğü için dünyanın etrafında sürekli. Daha demin aydınlıktı. Dragon SpaceX soft capture confirmed. Zaten bu bağlanınca bir alkışlarlar bunlar böyle. Bir severler öyle şeyleri. You heard that call out from the Crew Operations Resource Engineer in Hawthorne, California, 4:42 a.m. Central Time. Dragon Freedom has made contact and soft capture with the International Space Station as the two were flying together 262 statute miles over the South Pacific Ocean. Pacific Ocean'ın üzerine bağlandı diyor işte. Ring retraction in progress. Reject dediği ne ya? Fırlatma. Ya herhalde çıkıyorlar diğer taraftan mı? Dur bakalım. With a good soft capture, the ring is now retracting, pulling Dragon closer in with the International Docking Adapter aboard the International Space Station. This is part of a series of steps to formally hard mate the Dragon to the International Space Station after the soft capture ring is fully retracted and bringing the Dragon inwards. There is a series of 12 hooks that will secure Dragon to the International Space Bağlandıktan sonra 12 tane kilit gibi bir şey varmış. Onların bağlanması şu an. Yani önce bir böyle hafifçe bağlanıyormuş. Sonra tam şekilde bağladıktan sonra iki Dragon'la ISS arasında tamam ikisi de düzgün bağlandı verdikten sonra olay bitiyormuş. Şu an o yüzden biraz pür dikkatler. Yani tamam şu an bağlandı. O soft bağlanma olayı yaşandı. Ama asıl kitlenme. Hani kitlenip kenetlenip aradan hava bir şey sızmayacağına, basınç kaybı olmayacağına. Şimdi o soft capture oluyor. Central Time, Station and Dragon were 262 statute miles over the South Pacific Ocean.
Şu an acaba yandan mı bu görüntü? Yavaş yavaş bakın şu sol altta gördüğümüz dünya muhtemelen. One of the cameras on the Japanese exposed facility on the forward end of the space station, seeing the starboard side of the Bu Dragon. Japonya'nın bağlantı tarafından bağlanacakmış anladığım kadarıyla. Japon bağlantı tarafından bağlanacakmış. Heh, güneş. Oh, güneş. Aa bak bağlanmış, görüyor musun? Bak bağlanmış. Heh. Tam dediğimiz gibi. Ama bak soft bağlantı yapılmış. Şimdi evet. Pasifik Okyanusu üzerinde güneş doğuyor diyor. Bak soft bağlantı. Şimdi bu hard, yani tam anlamıyla kenetlenmeye geçecek anladığım kadarıyla. Tekrar hatırlatalım. Bu kameradaki ölü pikseller. Dur bakayım. With the international docking adapter to proceed with driving those hooks. They'll be driven in two sets, gangs of 6. Total of 12 hooks. They'll be driven again 6 at a time. 12 kanca The rated hook indicators oturacak. are starting to form green, showing some good alignment. Still tracking. Yani 12 kanca tam olarak kenetlendikten sonra eyvallah diyecek. O havaya uçmasınlar diye basınçlı. Dragon SpaceX on the big loop. Ring retraction is complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. Bu docking yani kenetlenme sekansını işte başlatıyorlar gibi bir şey. Good milestone. The ring retraction is complete. We're seeing good alignment. This is quite a dance. It's not just the Dragon performing some of these maneuvers to secure Dragon to the International Space Station. International Space Station itself performing a series of attitude control configurations to prepare for the hard docking sequence. Once station's attitude control is configured properly, we'll go ahead and proceed towards the hard docking and driving those hooks. Tabii daha net bir kamera yok maalesef. Şu an aralarında aslında yani 12 tane işte halka gibi bir şey, 12 tane kanca geçecek dediler de aralarında şu an bir bağlantı var da gibi de tam da emin olamadım. Ama herhalde o bağlanmayı bekliyoruz. Zaten en önemli yer noktası o. Teams you see here in Houston on the right and Hawthorne, California on the left work together to bring Dragon to the International Space Station. We're still going through the docking sequence to formally mate the Dragon with the International Space Station. Seeing good alignment with that ring retraction and looking forward to proceeding to that hard dock and driving those hooks. Again, 4:42 a.m. Central Time was when we made contact and soft capture with the International Space Station. Bu sağ taraf Texas, sol taraf Kaliforniya sanırım. Şu görüntü güzel. Sağ salim vardılar en azından. Vardılar da. Dragon Freedom coming more clearly into view. O kabloyla bağlı ya şu an bence. Yani kablo derken birkaç tane hani şeyle o asıl kenetlenme mevzusu şimdi olacak. Station Houston on the big loop. MCS configured. Proceeding with hook driving. Station copies. Attitude control configured on the International Space Station side. We're just using the control moment gyros for this sequence. With the station in the proper attitude, we can proceed towards driving those hooks. Again, we're going to do them 6 at a time, total of 12 hooks. Once both set of hooks are traveling and have secured, that'll complete the hard. Aynı lafları söylüyor. 12 tane kanca takılacak. Bunlar güvenlik için önemli. First set of 6 hooks are currently driving. Önce 6 tanesi takılıp sonra bir 6 tanesi daha takılacakmış. Biz bu
kancalar takılırken görebileceğiz mi acaba? Otomatik böyle şık şık We yapışırken can görebileceğiz expect mi? the hooks to drive about 2 minutes apart from one another. Holistically, we're looking at about 4 minutes of driving hooks. Again, 6 at a time. Stand by for the hook's performance. But it should be just a few moments until we complete that hard dock. Again, that's not the end of the docking sequence. After a hard dock, we'll deploy the umbilical. Valla canlı yayın ama ileri between alasım the geldi yani. Dragon O öyle and the sıkıldım. International Space Station. This provides data and power between the two vehicles. Dragon, up to this point during its flight after launching on January 18th, has been relying on its batteries and the solar arrays you see on the trunk of the vehicle. It's the black part that you see on the space-facing side, gathering power as it continues to orbit the Earth. Once those umbilicals are deployed, they'll be relying on the station's power, gathering power from the station's solar arrays. Güç de herhalde sağlıyormuş. Bu şimdi solar panel var ya şeyin üzerinde. O ekstra istasyona güç da sağlayacakmış sanırım. Bu kabloların bağlantısı falan nasıl oldu? Herhalde onlar otomatik oluyor bir şekilde. Drive, seeing a good seal on the International Docking Adapter interface. Again, those first set of hooks are continuing to drive. Hiç görüntüde bir değişim de olmuyor ki. Yaklaşıyor mu çok hafif hafif? Dur tam mouse koyayım. Şuraya yaklaşıp yaklaşmadan anlarız. Mouse gitmese iyiydi. Şeye bakarsın onun için şöyle. Teams are seeing a good Hiç set yaklaşma of first uzaklaşma da yok hooks. ki. Those first set of hooks have driven and have closed. Now the second set of hooks are driving. Again, 12 in total. İkinci So the first 6 kanca have been secured. The takılıyor. next 6 are driving. That'll complete the hard dock of Dragon to the International Space Station. One more step after that, deploying that umbilical. Sadece şey alacağım şu geriye bir Do anda. them 6 at a Yok time. hiç şey değişmiyor. Birazdan yine karanlığa girmeseler bari. Vallahi çok uzun bir iş yani. Sıkıcı demek istemiyorum ama Again, we have a soft capture of Dragon Freedom to the International Space Station. That was at aynı lafları söylüyor duruyor. 4:42 a.m. Central Time. We're now in the hard dock sequence. 12 hooks are used to secure Dragon. The first set of hooks have driven. And we just heard that. Şu yukarıda da kamera var. Oradan göstersene ya. Have driven and have closed. Now the second set of Hiçbir fark yok. So 12 hooks, all deployed, all securing Dragon for a hard dock to the International Space Station. One more step to complete the docking sequence, deploying that umbilical. 12 tanesi de takıldıktan sonra bir step bir adım daha var dedi. Secure the Dragon to the International Space Station. They don't have to be as careful with the loads imparting on the inside. Typically during this sequence, they have what's called an exercise constraint. So the astronauts on board station, all 7 of them, are not allowed to exercise during that time. So there's no oscillation, no vibration. They've just lifted that constraint for the crew inside so they can get on with their workout. In the meantime, we're still standing by for the deployment of the umbilical on Dragon to complete the docking sequence.
station on 2. We are stepping out of Dragon approach monitoring. 2 adım kaldı gibi bir şey dedi de ne alaka onu anlamadım. Yani şuraları görsellikle falan anlatabilirlerdi. Houston copies and concurs. Şuradan şuraya atlıyormuş mesela. Alper yazar alacak. Looking forward to seeing you soon. Vay be, o kadar mesafeden çat diye geldim buraya. Çok ilginç. With all hooks driven, Laurel O'Hara and Jasmine Mogbelli inside the space station are relieved of their monitoring duties, welcoming the crew to the space station. The soft capture ring has been stowed, all 12 hooks are driven, and the umbilical is now deploying. We are almost done with the docking sequence. Arkadaşlar yorumlarda size sorayım. 50 milyon doları fazla buluyor musunuz bu iş için? And Dragon Freedom, this is SpaceX. Docking sequence is complete, and the ground will be enabling hardline power and comm connections shortly. You are go to dock your suits per procedure 4.012, and we'll go ahead and make sure cameras are external. 4.010. Yayın And copy Dragon, just to note that's 4.012. KLV 4.012. Bu arada ben yorumları yeni gördüm. Sabahtan beri yorumlara bakıyorum. Yorumlar gelmiyormuş. Yorum okumuyor vallahi falan yazanlar var. Haklılar abi. Bir daha gireyim. Arada girmek lazım demek ki. Ya bu YouTube sapıtıyor demek ki arada. Çok ayıp. 50 milyon dolara cami yapılabilir. Daha iyi diyen var. Ya ben gayet de yayında yorumları okuyorum. Önümde duruyor tam böyle bilgisayarın ama görmemişim, kusura bakmayın, özür dilerim. 128 milyar dolar çok büyük bir para, evet, ben bunu hep diyordum. Hayır, şu an 8 kişi izliyor bir kere. Abi ne yapayım, göremedim, gerçekten görmedim. Tam önümdeydi yani ekran. Şöyle bir şey var. Ben de diyorum 6 kişi izliyor, 7 kişi izliyor. Niye kimse yorum yapmıyor? Yayını kapattım. Yayından çıktım. Tekrar yayına girince yorumlar gözüktü. Yani gerçekten YouTube'un şuna bir çözüm bulması lazım bence. If they stick with the timeline, we'll continue to monitor and provide updates and continue our coverage of the Axiom Mission 3 crew's arrival to the International Space Station, but based on current planning, that is what we are planning for. Ya bilmiyorum, YouTube'da da hiç böyle olmazdı da. The crew members of Expedition 70 will welcome. Yani şimdi 50 milyon dolar pahalı mı diye sordum. Dedim ulan kimse niye yazmıyor? Acaba dedim yorumlar mı gelmiyor? Hani bu konuda yazarlar. Bu neresini gösteriyor? Şu, hadi kardeşim bağlayın artık ya. Şu tepedeki kameradan gösterseler olmuyor mu acaba ya? Çok merak ediyorum onu. Aha, komple gitti. Ya şöyle 50 milyon mu 60 milyon mu ne işte. Bence evet büyük para ama bir yerden de, bunu yayının başına söyledim, bir yerden de başlamak lazım yani. Hani ben hiçbir şey yapmayayım ama işte şey yapayım, adını söyle, uzaya gideyim, uzay çalışmana yer alayım, olmuyor işte. Bir yerden de parayı harcamak gerekiyor. Ama 128 milyar hakikaten çok büyük paraymış değil mi? Bak düşün, bu 50 milyon dolar. 50 milyon dolara uzaya gidebiliyorsun. 1 milyar dolar milyonun 1000 katı yani ve bundan 128 tane düşün yani. Çok fazla. Yani 2, 3, 4, 5 bin kere uzaya gidebilirdik. Ya işte deprem bölgesinde insanlar niye hala evsiz? O apayrı bir tartışma zaten. Yani onun zaten evsiz olmaması lazım şu anda. O kadar vergi veriyoruz, kaç yıldır deprem vergisi veriyoruz. Hani vergi veriyoruz, ay deprem olmayacak demiyorum. Deprem vergisi veriyoruz kaç yıldır. Hala niye oradaki insanlar evsiz? O apayrı bir olay. Onu zaten anlayamıyorum.
That process will take some time, introducing air and making sure their temperature fluctuations and we're getting a good read. Ha ya aynen abi, bir de o var. O kadar para toplandı. Sadece Acun değil ki, YouTube'da vesaire toplandı. Bilim kanalları para topladı. Yani demek ki para vermeyin, gitmeyecek depreme diyen insanlar haklıymış. Tamam, hani şimdi şey deriz, 3 ayda niye yapılmadı? Yapılamayabilir, 3 ay kısa bir zaman, bina yapamazsın yani de. Kardeşim bir yıl oldu ya, hani artık hadi yani. Doğru tabi, ezanımız dinmedi, bayrağımız inmedi, o da bir şey. O da bir şey. Ya ben bu bilimsel olarak çok önemli buluyorum. 1,5 saat sonra kapılar açılacak diyen var. Ben bunu 1,5 saat bekleyemem. Yani önemli olan zaten bağlanmış olması, kazasız belasız. Dur bakalım, kabinin içini gösterir belki diye duruyorum ben. Dragon kabinin içini gösterir belki. Geleceğim. Şurada da hani bu görüntüde de bir değişiklik yok, biliyor musun? Bak şu öncekine bakıyorum. Aynı yani. Biraz yukarı çıkmış kamera olmuş. Bir daha bakıyorum. Aynı yani. Hani aynı yani. Copy. Go step 1.1 and 2.2. Good copy. Resmen Semanur da gelmiş. Kız haklı. Uzay muhabbetine geldim diyor. Kimse benim yorumumu okumadı diyor. Ama herhalde benim telefonda bir sıkıntı olmuş. Çünkü Burkay yazmış. Burkay'ın yazdığı da gelmedi bana. İşin garibi. WhatsApp'tan yazmış. Abi okusana yorumları demiş. Niye okumuyorsun demiş. Cahil misin demiş. Now from inside the International Space Station you're hearing Laurel O'Hara Aynı bir daha söylersin şunu. Tamam abi, aynı şeyler söylenip duruyor. Şöyle yapalım. Çünkü hani şu lafı ben 3. 4. kez duyuyorum. Güzel, tamam, kenetlendiğini artık varsayıyorum. Zaten hukuklar kancaların da oturduğunu söyledi. Bu saatten sonra da bir problem olacağını sanmıyorum. Artık basınç dengelenmesi, düzenlemeler, cart curt, birkaç tane daha işlem olacaktır. Hani sabahtan beridir aynı şeyleri söylüyor adam da, yani şeysizlikten. İşte yok ISS'in içinde işte 3 tane astronot ismi sayıyor. Bunlar var, onlar bağlanmayı monitörize edecek falan. Gayet güzel. Bizimkiler şu görmüş olduğunuz şu an ekranda olan Dragon kapsülün içindeler. Basıncı vesaire dengelendikten sonra karşı tarafa geçecekler. ISS'i geçecekler. Yani 1 saat var yazmış biri. Muhtemelen 1 saat falan sürer bu işlem. Çünkü niye sürer? Çünkü işte o her şeyin güvenliğinden emin olmak, dengelemek falan şey. Buraya kadar zaten yayın yaptığımıza göre bundan sonra da artık hani devamı gelecektir diye düşünüyorum. If we stick with the timeline, we're expecting that hatch to open in just about an hour and a half, 6:30 a.m. Central Time. But again, we'll continue to monitor. PC'den bakmak daha iyi aslında, doğru diyorsun. If desired, you can reference your procedure 4.400 for monitoring vestibule pressurization. Evet, o zaman sayın dostlar, sevgili dostlar, bugünlük yayından bu kadar diyelim. Çünkü zaten kenetlenme işlemi başarıyla tamamlandı. Bak hala aynısını diyor. Tamam, ISS'in içindekiler de bunu bekliyorlar, monitorize ediyorlar gelmelerini. Tamam, ISS'in içinde astronotlar var, kapsülün içinde astronotlar var, birbirleriyle iletişim halindeler. Kancalanma tamamlandı. Önce 6 tane kanca, sonra geri kalan 6 tane kanca olmak üzere 12 tane kancayla bağlanacaklar. Tamam, yani bundan sonrası zaten beklemek, astronotlar oradan oraya geçecek. Hani şu görüntü dışında bir görüntü göremeyeceğiz zaten. Bu sebeple hani güzel bir gelişme bence. Son birkaç söz söyleyeyim, sonra da yavaştan yayını bitireyim. 50 milyon dolar, 60 milyon dolar, bunlar aslında çok büyük paralar değil. Bir devletin verebilmesi üzerine çok büyük paralar değil. Fakat bizim şu an içinde bulunduğumuz durumu düşünürsek çok büyük paralar kalıyor tabii ki. Keşke böyle olmasaydı. Keşke gerçekten ekonomik olarak çok iyi bir ülke olabilseydik de 50 milyon dolar canım ne olacak deyip verebilseydik yani. Biz 128 milyar dolar boşuna büyük para demedik. Çok çok büyük paraydı. O paraya gerçekten orta ölçekte bir ülke kurulabiliyor. Öyle diyeyim size. Neyse, kendinize iyi bakın. Çok da ben bu işi siyasileştirilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Ne hani
iktidar partisi ne muhalefet partileri. Şimdi muhalefet partileri çıkacak, o para boşa gitti diyecek. İktidar partisi çıkacak, biz yaptık, uzaya gitti diyecek. Hiç buna gerek yok. Bunu bilimsel bir çalışma olarak bakarsak ülkemiz için yararlı olur. Yok bakmayıp siyasileştirirsek bir boka yaramaz. O işte o zaman gerçekten 50 milyon dolar veya kaç milyon dolarsa boşa gider. Ama bunu bir basamak, bir mihenk taşı olarak görürsek de bu bizim uzun vadede işimize yarayacaktır. Ben Gezer Avcı'nın da düzgün biri olduğunu zaten söylüyordum Burkay sana da. Hani asker kökenli. Yani en azından öyle duruyordu adam. Gerçekten öyle biriymiş. Helal olsun. En azından yani bu parayla ne yapılabilirdi? Çok daha saçma sapan, gereksiz şeyler yapılabilirdi. O açıdan hani uzaya gidilmesi çok daha yararlı oldu diye düşünüyorum. Hani gerçekten çok gereksiz yerlere harcanabilir. Harcanıyor çünkü. En azından uzaya gidilmiş oldu diyorum. Yayını yavaştan bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.